Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Geely iX5. Geely deyince aklınıza ne geliyor dostlar? Çinli bir araba markası değil mi? Ya da bir dönem ülkemize satılan ve Mercedes C serisi benzeri Eco ya da S-Class benzeri arka tasarımıyla Emigrant gelebilir. Benim aklıma Volvo geliyor bir de. Volvo'nun da sahibi olan Geely'yi Avrupa ve ülkemizde görmemize çok az kaldı. Avrupa için tanıtılan modellerin ilki ise Geely'nin C-SUV modeli iX5 oldu. Bakalım yeni Geely iX5 bize ne vaat ediyor? Yeni iX5 hakkında bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeden hemen önce videomuzu aşağıdaki beğen butonuna basarak beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol butonuna basarak abone olmayı unutmayın dostlar. Evet, bildiğimiz Volvo'nun sahibi olan Çinli Geely ya da hepimizin ağzına pelesenk olan şekliyle Çinli Geely'nin ilk kez 2024 yılında yollara çıkardığı iX5 Galaxy E5 ismiyle Çin'de satılıyor. Ve müthiş bir bilgi veriyorum şimdi. BYD Atto 3 ile birlikte geliştirilen yeni X5'in yazılım ve çip tarafındaki çalışma ortağı ise Meizu. Kompakt C-SUV segmentinde mücadele edecek olan yeni Geely X5'e önden baktığımızda burada kapalı bir tasarım görüyoruz. Geely, mermiden daha düşük rüzgar direncine sahibiz diyor. 0.269 katsayısıyla. Biraz fazla uzaylı olmuş ha, ne dersiniz? Zaten Çin'de Galaxy serisinde oluşundan da bu tasarımın ne kadar ismine hitap ettiğini anlıyoruz. Farlar böyle ince olsa da sahip olduğu Matrix LED teknolojisi sayesinde hem gece hem de uzun yolda çok iyi bir performansa sahip. Sinyal lambaların aynı zamanda gündüz ledi olarak kullanıldığı ön tarafta bu tamponun köşelerindeki tasarımı da sevdim. Onun dışında ön tarafta bir havalandırma girişi ve radar sensörü haricinde başka bir şey bulunmuyor. Ne dersiniz dostlar? Yeni Geely X5'in tasarımını beğendiniz mi? Bir arabanın profili onun en çıplak yeridir. Gizleyemediğin her şey orada meydana çıkar. Yeni Geely X5'in profiline geçtiğimizde doğrusunu söylemek gerekirse ben aşırı derecede Avrupalı hissi aldım. Ön taraftaki o pürüzsüz tasarımın profilde hiç hız kesmeden devam ettiği yeni X5'te teker üstlerine de plastik dodikler koyulmasa o arazi havasını yakalamak bir hayli zor görünüyor. Kapı kolları da bu şekilde elektrikli dostlar. Aynalar da pek afilli. Onu Avrupalı arabalara en çok benzettiğim yeri Destiny oldu. Bu kıvrımlar, bu tasarım gerçekten böyle gözü gönlü dolduruyor. Bu çift renk jantlar da arabanın tasarımını tamamlamış. Yani buraya biraz daha böyle spor bir şeyler gider ha, ne dersiniz? Sanırım yeni Geely X5'in en az özgün tarafı arka tasarımı olacak. Arkaya geçerken arabanın her bir yeri sanki tek bir yeriymiş gibi. Yani başlangıcı yok. Neresinden başlarsanız bakmaya hem başı hem de sonu orasıymış gibi sonsuzluğun temsil edildiği Geely X5 bu profilden başlayan stoplarıyla sizi kendi galaksisine götürüyor. Yalnız bu nasıl bir cümle oldu böyle? iX5'in arkası bu kadar afilli değildi sahi. Bu üç boyutlu stoplar tek parça halinde boydan boya uzanıyor. Bagaj kapağı da genel tasarımda olduğu gibi sade ve akıcı şekilde dizayn edilmiş dostlar. Elektrikli bir araba olmasından dolayı difüzörle vesaire de olmayan arka tarafta bizden tam puanı alır. Peki C-SUV segmentinde yer alacak yeni Geely X5 boyutlarında bize ne vaat ediyor? Yeni X5 4615 mm uzunluğunda, 1901 mm genişliğinde ve 1670 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2750 mm gibi gayet iyi bir boyut yeni Geely X5'te sunuluyor. Açıkçası gelişen teknolojilerden sonra tasarımın çok daha fazla sadeleştiği iç mekanda Geely başarılı olacağı benziyor. Bir kere iX5 beraber geliştirildiği Atto 3'e göre çok daha sade fakat daha lüks bir görünüme sahip. Bunu daha kapı kollarında hissettirmeye başlayan iX5'in bu elektrikli koltukları bir hayli konforlu görünüyor. Hatta Geely bunlara da bir isim vermiş, Marshmallow diyor. Siz kapıyı açtığınızda geriye geçip siz arabanın içine oturup kapıyı kapattığınızda ayarladığınız oturma pozisyona gelen bu teknolojiyi Mercedes'ten bu yana severiz. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Evet, iX5 Atto 3 yani BYD ile birlikte geliştirildi. Ama Volvo'nun da sahibi olmaları iç mekan malzeme kalitesi hakkında bize fazlasıyla ipucu veriyor. Bu elektrikli koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altıgen olacakmış da sonra tam üretim bandından çıkarken vazgeçmiş duruşuyla direksiyon simidi duruyor. Şimdi bu renklerinden dolayı bayağı bir lüks algısı var, bunu kabul ediyorum. Mesela bu tasarımda olsa ve daha koyu hatta plastik renginde olsa bu iç mekan böyle gözükmez. Bu üzerinde Geely logosunun olup benim gerçekten hoşuma giden iki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında 10.2 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı duruyor. Elbette bu ekrana sadece bir gösterge ekranı demek çok doğru olmaz.
Daha hızlı tepki ve çalışma düzeni için Longines No 1 7 nanometrelik akıllı kokpit çipiyle donatılan iX5 yapabileceklerin sınırlarını zorluyor. Araçla ilgili her şeyi anlık olarak size gösteren bu ekranın konumu gayet iyi. Zaten bir de kocaman head-up display ile hız, navigasyon, trafik işaretleri ve anlık uyarıların tamamı her an gözünüzün önünde. Konsolun tasarımı da gerçekten çok hoş görünüyor bu arada. Premium ses sistemine ait hoparlörler sanki bir transporterın bardaklıkları gibi köşelerde dururken Alman arabalarında görmeye alıştığımız kısa göğüs tasarımı içime sindi. Flyme Sound ses sisteminin gücü tam tamına 1000 watt dostlar. Toplamda 16 hoparlörle müzik ve ses sisteminde kaliteyi ruhunuzda hissedersiniz herhalde. Konsolun tam merkezinde 15.4 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı duruyor. Şeyi çok merak ediyorum dostlar. Şimdi elektrikli arabalarla birlikte bu ekranlar böyle dev dev olup çıktı. Hatta tasarım geri plana atıldı bu ekranlar yüzünden. Bir tarafta bu ekranlar böyle bir moda akımı halinde çoğalmaya devam ederken gün gelip de tekrar eskiye bir dönüş olur mu dersiniz? Yani neden olmasın değil mi? Gördüğünüz gibi dostlar arabanın konsolunda vesaire hiçbir tuş yok. Klimalar dahil olmak üzere araçla ilgili her şeyi buradan yöneteceğiniz bu ekranın dokunmatik hassasiyeti, teması, çözünürlüğü ve kalitesi muazzam görünüyor. Çünkü 2.5K HD çözünürlükte. Yalnız havalandırma çıkışlarının konumu enteresan olmuş. Onlar şoför tarafında duruyor. Konsolumuz da çift katlı. Böyle olunca da alt tarafta hem derin bir saklama alanı hem de USB bağlantı noktalarına yer verilmiş. Üst taraftaki bu hızlı klima tuşları da çok pratik olmuş. Ayrıca 50 watt kablosuz telefon şarjı da yine hemen elinizin altında burada duruyor. Böyle sizi sarıp sarmalayan, adeta içine alan ve kendinizi özel hissettiren bu kabini ben sevdim. Koltuklarda ısıtma özelliğinin olduğundan da bahsedeyim. Aklıma şey geldi dostlar. Biliyorsunuz ben ilk kurulduğumuz günden bu yana yorumlara büyük önem veriyorum. Soru içerenlere mutlaka, gerisinin de tamamına yakınına cevap veririm. Bazen yoğunluktan cevap veremesem de mutlaka okurum. Özelliği sonradan söyleyince onu anımsadım. Bizi izleyen, takip eden yorumlarıyla hem tanış olduğumuz hem de birbirimizle dost olduğumuz tüm dostlarımıza saygılar, sevgiler. Bazen de araya gereksiz kişiler karışıyor elbette. Onların da kendine bir an önce çeki düzen vermesi dileğiyle. Haydi şimdi arka koltuklara. Arka koltuklara geçerken panoramik açılır cam tavan dikkatimi çekti. Bu da birçok kimsenin nedensiz favori özelliklerinden. Açıkçası dostlar ben bu cam tavan olayını pek fazla sevmiyorum. Yani güneş varken dehşet bir sıcaklık oluyor, açamıyorsunuz. Yazın hiç cazip gelen bir özellik değil ama kışın olur, hele akşamları olur, o ferahlık hissi bambaşka. Yine de dediğim gibi bu benim aşırı sevdiğim, bir arabada mutlaka aradığım ya da olan arabaya benim gözümde katma değer katan bir özellik asla değil. Yeni GD X5'in arka koltukları da en az ön koltuklarda olduğu kadar konforlu görünüyor. Uzun dingil mesafesi ve elektrikli olmasından dolayı dümdüz zeminiyle burası aşırı iyi. Hem konfor hem de böyle sürpriz özellikleriyle saklama alanlarının boldan bol olduğu GD X5'te böyle koltuk altı çekmeceleri de mevcut. Konfor deyince de akla normalde sağ arka koltuk gelir değil mi? Ön yolcu koltuğunun bu business uçak koltuğu misali baldır desteği neresinden bakarsanız bakın efsane bir olay. Hemen arka koltuklara dönelim. Bağlantı ekipmanları konusunda orta konsol üzerinde yeterli bir ekipman sunan iX5'te yapacağım tek eleştiri arka koltuk emniyet kemerleri yerine olur. Bunlar böyle koltukların buralarından gelince aşırı rahatsız ediyor. Daha önce de söylemiştim, bir kez daha söylemiş olayım. Geldik bagaja dostlar. Yeni GD-X5'in elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 461 litre hacim sunuluyor. Tabi bu hacme alt tarafta bu şarj kablosu vesaire koyabileceğiniz alan dahil değil. Burayı da dahil edince tatmin edici bir bagaj hacmi diyebiliriz. Sonuçta Geely Volvo'nun sahibi değil mi? Onun tarihinden biraz bir şeyler öğrenmişler herhalde, ne dersiniz? Evet, Volvo'nun sahibi olunca üzerine biraz daha sorumluluk biniyor, farkındayım. Geely de üzerine düşeni fazlasıyla yapmış. Şu an Avrupa pazarına gelmiş olsa da Euro NCAP çarpışma testine henüz girmiş değil. Ne var? Bu özellikler, marka geçmişi ve teknolojiyle 5 yıldız alması fazlasıyla muhtemel. Bu arada dostlar, ufak bir hatırlatma, videonun aşağısında bulunan beğen butonuna basmayı ve yan taraftaki abone ol butonuyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden sağ olun, var olun. Tek parça halindeki şasi sayesinde hem daha rigid bir sürüş deneyimi hedefleniyor hem de olası çarpışmalarda çok daha yüksek dayanım sunuluyor. 31.000 Nm burulma sertliğiyle ultra lüks arabaların o sağlam sürüşü de bu şasi sayesinde sizin olacak.
Bununla birlikte sahip olduğu 7 nanometre çip, sensörler ve kameralarla sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmayan adaptif hız sabitleyici, şeritten sinyal vermeden ayrıldığınızda sizi sesli ve görsel şekilde uyarıp gerektiğinde direksiyon müdahalesi yapan şerit takip asistanı, kör noktanızda kalan arabaları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, önden ve arkadan çarpışma önleyici, ayrıca 1500 megapascal dayanım gücüne sahip iskelet sistemi de onun öne çıkan özelliklerinden. Geely X5 tasarlanırken daha şaside tüm çarpışma modlarının simülasyon edilmesi onun adeta bir balyoz gibi sağlam kalmasını sağlıyor. Hemen söyleyeyim, süspansiyon tarafında önlerde MacPherson tam bağımsız, arkalarda Multilink torsiyon kullanılıyor. Hava yastığı sayımızda 6 adet dostlar. Gerçekten Volvo'dan çok şey öğrenmekte kalınmamış, boynuz kulağa geçmiş gibi. Ne dersiniz? Elbette bir otomobilin kaderini etkileyecek en temel yerlerden biri de motor ve performans detayları. Yeni Geely X5 tamamen elektrikli bir CSUV. En az gövde, tasarım ve mimaride olduğu kadar batarya teknolojisi konusunda da iddialı olan X5'in bünyesinde 49.5 ve 60.2 kWh hacminde iki farklı batarya hacmi sunuluyor. Batarya hacimleri iki farklı şekilde olsa da gücümüz 215 beygir. Yani 160 kW. Değer muazzam bir sınırda. Sıfırdan 100'e 6.9 saniyede hızlanan Geely X5 maksimum 180 km/s son hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte yapılan geyik testlerinde 78 km/s hızla başarılı şekilde geçerken fren mesafesi 35 metre olarak test edilmiş. Bir arabanın 0-100 süresi ne kadar önemli ve kayda değerse 100-0 süresi de en az o kadar önemlidir. Batarya hacminin meyvesi menzilde belli oluyor. 49.5 kWh'lik bataryayla ortalama 440 km sürüş menzili vaat eden Geely X5, 60.2 kWh bataryayla 530 km sürüş menzili vaat ediyor. 100 kilometredeki ortalama enerji sarfiyatımız da 11.9 kWh. Hızlı şarjda 20 dakikada %30'dan %80'e şarj alan X5, 10 dakikalık bir şarjda 135 km sürüş menzili vaat ediyor. Değerler sürekli gelişen elektrikli otomobil dünyası için hiç fena değil. Ama daha iyisi de mutlaka olacaktır. Bizi daha iyi edecek, en azından etmesini umduğumuz yeri şüphesiz fiyatı. Yeni Geely X5 şu an Çin'de sadece 15.500 dolardan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yani bugünün döviz kuruyla 523 bin lira vergisiz halde. Bu fiyat Avrupa pazarında attığı 3'ten bir yorum yaparsak 40 bin dolara yaklaşır gibi. Peki Türkiye'de sizce kaç bin liradan satışa çıkar? Tahminlerinizi ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Çin'deki 15 bin dolarlık fiyatın Avrupa'ya uygulanan ek vergilerden sonra nerelere varacağını inanın sizlerle beraber ben de merak ediyorum. Yeni Geely X5'e dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Peki siz yeni X5'i beğendiniz mi? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Geely X5 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.